Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerin yorumlarda kaç gündür abi Jose Mourinho'yu dene ve Jose Mourinho ile ilgili bize bir taktik ver diyorsunuz. Jose Mourinho ile ilgili taktik ve dizilişimi sizlerle paylaşıyorum. Bu taktik ve dizilişle bayağı maç yaptım. Bu göstereceğim diziliş ve taktikle çok rahat oynayacaksınız. Önemli olan nedir arkadaşlar burada? Taktik ve diziliş oyunun bir kısmıdır ama esas olan sizin oyun becerinizdir. Oyun becerilerinizi geliştirmek için YouTube'da hazırlamış olduğum eğitim videolarını izlemeyi unutmayın. Video rekor şekilde beğeni istiyorum. Video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Haydi geçelim. Special One Jose Mourinho. Menajer bilgilerine şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hızlı kontratak oynatıyor. 89 uzun top 80 oynatıyor. Şöyle bakalım, Portekizli diyor zaten. Yaş 46. Inter Milan'la Şampiyonlar Ligi'ni almış olduğu dönem geldi. Defans oyuncularını %400 arttırıyor arkadaşlar. Evet, fiziksel teması +1 veriyor. Dayanıklılığa ise +1 veriyor. Çapraz uzun pas A diyor. Ben bunu denedim arkadaşlar. Çapraz paslar attığım zaman boşluk kollayan oyuncumuz savunmanın arkasına çok güzel bir şekilde sarkıyor. Merkez parça orta alanda topa sahipken anahtar oyuncu agresif bir şekilde ileriye doğru hareket eder. Hem merkez parçanın anahtar oyuncuya attığı ara pasları ve yüksek ara pasları hem de alıcının pas yakalama yeteneği daha isabetli olacaktır diyor. Merkez parçamız neymiş arkadaşlar? Ofansif orta sahada yaratıcı oyun kurucu özellikli bir oyuncuya ihtiyacımız var. Anahtar oyuncumuz ise arkadaşlar boşluk kollayan bir oyuncu, pozisyon sol kanat ya da sağ kanat olabilir. Yani bunun dışında başka bir taktik yapamayız. Mutlaka bir ofansif orta saha ya da sol kanat sağ kanat oynatmamız lazım. Şimdi bağlantı oyunumuza gelelim arkadaşlar. Burada sol bekimizde savunmacı bek, sağ bekimizde savunmacı bek kullanıyoruz. Ama sizde savunmacı bek yoksa bireysel talimatlardan defansif verin. Takımımızın şöyle iskeletine bakın arkadaşlar. Takımımızın iskeleti, şu görmüş olduğunuz iskeletin fotoğrafını çekin. Elinizle takımınızı bu şekilde ayarlayın. Burada sol kanatta Rafael Leao boşluk kollayan bir oyuncu arkadaşlar. Ben bu kartını saklamıştım. Biliyorsunuz bu kartın özelliklerini. Oyuncu ayrıntılarına şöyle bakalım. Çılgın koşucu, hızlanan mermi, gole giden atak, taktikçi. Bakın, top sürme 95 ama bunun esas şov yaptığı yer hızı ve hızlanması. İnanılmaz hızlı ve inanılmaz savunmanın arkasında koşular yapıyor. Fiziksel temas arkadaşlar 90, zıplama 74, kafa 70 idare eder. Bitiricilik 85. Ofansif farkındalık biraz düşük ama bizim işimize yarıyor. Boşluk kollayan olduğu için. Burada ben Pedri'yi kullandım. Yaratıcı oyun kurucu arkadaşlar. Taktikçi, çılgın koşucu, gole giden atak, uzun top uzmanı ve uzaktan şut atabilen özellikleri var. Ben bu oyuncuyu seçmemin amacı arkadaşlar özellikle düzenli olarak zayıf ayak kullanımı var. Zayıf ayak yeteneği çok yüksek. Yani bu oyuncumuz çift ayak. Çift ayağını kullanabilen yaratıcı oyun kurucunuz varsa mutlaka ofansif orta sahada onu kullanın. Her türlü sizin işinize yarayacaktır. Ara pasları çok önemli buradan. Bakın, Pedri'nin özelliklerinde alçaktan pas ve yüksekten pas 90-95. Bizim için en kritik olan olay burada başlıyor. Yani 90'ın üstünde alçaktan pas ve yüksekten pas oyuncunuzun olmasına özen gösterin. Burada ofansif farkındalık benim için önemli diye top sürmesi, top kontrolü, topu saklaması mükemmel. Ben burada arkadaşlar Pedri ile uzun topları atacağım. Rafael Leao buraya gelecek. Savunmanın arkasına girecek. Çift ayaklı olduğu için buradan da paslarımı çok rahat atabileceğim. İsterse Pedri buraya gelsin. Sol ayağını kullanır buradan atar, sağ ayağını kullanır buradan atar. Yani Pedri mükemmel bir iş yapacak. Size diyelim ki sol ayaklı bir yaratıcı oyun kurucu olur, o da olur. Sağ ayaklı da olur ama ben çift ayaklı tercih ediyorum her zaman. Zor anlarda, zor pozisyonlarda çok güzel ara pası ya da pas veriyor. Stoper hattımıza bir yok edici bir oyun kurucu mutlaka bulundurun. Savunmacı ya da hücumcu bir kaleci tercih edebilirsiniz ama defansif orta sahamızda bir yok edici ya da ön libero ya da tam orta saha da olur arkadaşlar buraya. Göbek oyuncumuz tam orta saha, orkestra şef ya da boşluk kollayan olabilir ama defansif farkındalıkları olmalı. Kullanacağınız boşluk kollayan oyuncunun. Bakın şöyle göstereyim. Defansif farkındalık, ikili mücadele, agresiflik ve defansif katılım diye bir özelliklerimiz var. Bunların en az 70'ten yukarı olmasına özen gösterin. Eğer boşluk kollayan kullanacak iseniz. Hiç defansif farkındalıkları olmayan oyuncuları getirip de göbekte kullanmayın. Savunma yapmakta zorlanırsınız. Hızlı kontrataklarda savunma yapmak biraz zordur. Onu söyleyeyim. Bir de hızlı kontrataklarda genellikle stoper hattınızı geriye doğru çekin. Stoper hattınızla asla ileriye doğru baskı yapmayın. Yakın zamanda arkadaşlar savunma nasıl yapılır, ara pası ve paslar nasıl atılır onları detaylı bir şekilde göstereceğim. Oyunun mekanizmalarını ve oyunun hilelerini yavaş yavaş çözüyoruz. Forvet hattımızda fırsatçı golcü ve fırsatçı golcü kullanıyoruz. Burada Yusuf El-Nesiri'nin yerine arkadaşlar hızlı bir forvet de kullanabiliriz. Kurnaz bir oyuncu da olabilir burada. Fark etmez yani.
Hatta geri gelen bir forvet bile olabilir. Hatta bunu arkadaşlar gizli forvet bile yapabilirsiniz. Gizli forvet, hızlı bir oyuncu koyarsınız yine olur. Yani size kalmış. Bu gizli forvetimiz geri gelen forvet de olabilir ama buradaki fırsatçı golcü olursa o zaman daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar geçelim bu Jose Mourinho ile bu taktiğimizi nasıl maç yaptığımızı, nasıl maç oynadığımızı göstermeye. Ve maçımız başlıyor. Jose Mourinho takımına bir bakış atıyor. Ama hoca Göztepe maçında yaptığın o hatalar neydi? 5 dakika erken gitmeler, artistik yapmalar, kameralar oynamalar. Ama biz senin gibi yapmayacağız. Biz taktiğimizi tıkır tıkır maçta işleteceğiz. Yusuf El Nesiri ile maçı başlayacağız. Hadi karşı rakibe de başarılar. Kylian Mbappe ile gönderdik, olmadı. Philipp Lahm uzun gönderiyor savunmamızın arkasına. Batistuta ensemizde, uzun gönderdik. Kante savunmamızın arkasına. Kylian Mbappe, Leo Dixon. Topu kaptırıyoruz. Mbappe bir pas. Bellingham, Van Dijk aldık. Kante. Pires bir ara pası. Yusuf El Nesiri bir pasta oraya. Mbappe gelmedi. Rafael Leao ile hatamız devam ediyor. Rafael Leao pas, şut, kaleci. Philipp Lahm uzaklaştırıyor. Orada geliyor Kante. Rafael Leao bir pas, ara pası. Yusuf El Nesiri ve mükemmel bir gol. Yusuf El Nesiri. 1-0'ı buluyoruz rakip karşısında. Dakika 18. Kante uzun göndermeye çalışacak. Tchouaméni. Yusuf El Nesiri tek paslar. Yusuf El Nesiri bir pasta. Mbappe. Direğin yanından çıkıyor. Seri ve hızlı. Jose Mourinho kaçan pozisyon için üzülüyor ama takımına moral veriyor. Uzun gönderdik. Kalecimize kafayla gönderdik ki hata yapmayalım. Schmeichel uzun gönderdik. Yusuf El Nesiri indirdi. Rafael Leao güzel bir ara pası. Rafael Leao, Mbappe. Kylian Mbappe 2-0. Bayağı iyi başladık. Taktiğimiz tıkır tıkır işliyor. Rafael Leao forvet hattımıza çok yakın oynuyor ve savunmayı çok darlıyor orada. Cannavaro, Yusuf El Nesiri, Rafael Leao, Kante, Mbappe, Rafael Leao döndük. Kante. Orada yanlış yaptık. Şut atabilirdim orada. Olmadı. David Villa, Jude Bellingham. Mbappe savunmamız arkasına. Batistuta aşırtma denedi, olmadı. Güzel denemeydi orada. Batistuta koştuğu için attı arkadaşlar o pası. Sizin de oyuncunuz koşarsa siz de öyle atın. Yusuf El Nesiri, Mbappe, Kante, Rafael Leao 4-0. İlk yarıdan 4-0 oluyor bu maçımız. Çok kolay bir maç oluyor şu an bizim için. Evet, rakip durdurdu maçı. Evet, rakip teslim oldu. Yani quit attı. Quit attı rakip. Maçı kazanıyoruz. Tabii ki bu maç bizim için yeterli olmayacak. Bir maç daha yapalım. Taktiğimizi daha da iyi anlayalım. Burada istatistiklerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Başarılı pası 18. Bir şutu var sadece. 6 şutun 5'i kaleye isabetli olmuş ve 4'ü de golle sonuçlanmış. İkinci maçımız arkadaşlar başlıyor. Karşı rakibe başarılar. Valverde klasman maçındayız şu an. Yusuf El Nesiri, Pires. Havadan gönderdik. Nuno Mendes uzaklaştırmaya çalışıyor. Pires. Güzel aldık. Bir çift vuruş. Bir dokuşlatan orta. Ama olmadı. Yusuf El Nesiri. Öyle arkanı geçemedik. Kaleyi de bulamadı zaten. Tony Adams. Kaptık. Yusuf El Nesiri. Bir ara pası. Mbappe. 1-0. Dakika 6. 1-0 öne geçiyoruz. Bergomi'de burada bir hata yapıyoruz. Bergomi, geri gel Bergomi. Lionel Messi, durdurmamız zor artık onu. Bir pas. Van Dijk adam kaçırıyor ve 1-1 oluyor. Gol sevinci var. Valverde. Pires. Uzun göndermeye çalıştık, olmadı. Serginho. Güzel pas. Nuno Mendes. Çok güzel bir duruyor kanatlardan. Leo Dixon. Kapatmaya çalışıyorum, olmadı. Ama gol sevinci yapmıştı. Unutmayacağım bunu asla. Rafael Leao, Valverde, uzun gönderdik, ara pası, mükemmel taktik. Mbappe, kaleci, nasıl kötü vurdun öyle Mbappe, %100 gol olması lazım onun. Çok kötü harcadık pozisyonu. Geliyor rakip şu an kanatlardan. Orada bir şeyler oldu, çarpıştılar. Bir pas attı Gareth Bale. Van Dijk pozisyonunu kaybetti. Puskás 2-1. Aman Allah'ım.
3 kaç daha 2-1 öne geçiyor. Rakip deli gibi oynuyor. Döner miyiz arkadaşlar maçı? Yorumlara yazın şimdi. Geliyoruz. Kylian Mbappe, Rafael Leao. Yusuf El Nesiri olmadı. İkili mücadele basıyoruz burada. Valverde tek pas. Bir daha pas. Rafael Leao aldı. Şut kaleci Oliver Kahn. Dağları çıkardı Oliver Kahn. Dağları. Rakiple güzel arkadaşlar. Rakibin savunmasına karşı uzun toplar atabiliyoruz. Bayağı Jose Mourinho'nun taktiği çok güzel bir şekilde çalışıyor. Siz de çok güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde maçı öyle izleyin arkadaşlar. Pires orta olmadı. Leo Dixon yine gönderdik olmadı. Kylian Mbappe, Bergomi, pas, Yusuf El Nesiri, şut yine Oliver Kahn. Vallahi iyi kurtarıyor kaleci. Full neredeyse hepsini kurtardı. Bir uzun pas. Kylian Mbappe. Mbappe olmadı. Orada kaleye doğru gitmemiz lazımydı. Yusuf El Nesiri. Uzun gönderiyor. İkinci yarı başladı zaten. İkinci yarıda bakalım ne yapacağız. Pires. Yusuf El Nesiri indiremedik. Pires. Yusuf El Nesiri pas. Kylian Mbappe yine kaçırdı. Rafael Leao. Mükemmel bir gol. Valverde uzun gönderiyoruz. Yine Rafael Leao. Burada Yusuf El Nesiri ama offside. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar taktiğimiz saat gibi çalışıyor. Uzun paslara çok dikkat edin. Çapraza. Çaprazdan mutlaka yani yaratıcı oyun kurucumuzdan Rafael Leao'ya uzun havadan pas atmayı unutmuyoruz. Oyuncu değiştirmem lazım. Burada Wirtz'i falan almak düşünüyoruz. Wirtz aldık. Brahim Diaz'ı aldık. Lautaro Martinez. Burada Bebeto'da olsa yeter arkadaşlar. Valverde'ye güveniyoruz. Evet. Haydi bakalım. 2-2 oldu. Rakip artık çıkamıyor. Oyuna ağırlığımı koymaya başladım. Rakibe herhangi bir pozisyon vermiyoruz rakibe şu an. Rakibimizin internette sıkıntı var herhalde. Oyun kastı. Makalele savunmamızın arkasına. Bak kasıyor Cannavaro. Cannavaro'yla kaydım aldım orada. Sertleştik artık. Maç sertleşti. Geliyor Rafael Leao. Lautaro Martinez. 3-2. Dakika 84. Devam ediyoruz. Brahim Diaz olmadı. Van Dijk. Valverde. Çok güzel Martinez. Brahim Diaz. Bebeto çok yavaş vurdum burada bilerek ya gol atar diye. Biraz daha sert vursam kesin goldü. Burada topu kaptık Bebeto çift vuruş ve falso ve gol. 4-2. Rakip çıkamıyor artık. Rakip top oynayamıyor. Rakip artık top oynatmıyoruz. Daha ciddi alıyoruz. 4-2. Topu kaptık. Rakip oyunu burada bıraktı artık. Lautaro Martinez'le 5'i buluyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir maç oldu. Taktiği gördünüz. Ara paslarımızı gördünüz. Havadan paslarımızı da gördünüz. Mükemmel bir takım, mükemmel bir diziliş oldu. Jose Mourinho ile arkadaşlar bayağı maç attım. Bu teknik direktörümüzü mutlaka alın, kaçırmayın. Çok işime yaradı benim de. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Bir başka taktik, diziliş, eğitim ve bilgilendirici videoda görüşmek üzere.